Arkadaşlar selamlar. Bugün size bir hikayeden bahsedeceğim. Bir motivasyon hikayesinden bahsedeceğim. Hedef koymayla ilgili, amaç edinmeyle ilgili, motivasyonla ilgili duyabileceğiniz en keyifli, en akılda kalıcı ve en böyle yönlendirici hikayelerden birisi olacak. Çok vaktinizi almadan hemen hikayeye başlayayım. Vaktin birinde kendine has bir karakteri ve inadı olan bir adam varmış. Ne biliyorsa doğru, ne yapıyorsa haklı sanırmış. Arkadaşlarıyla sürtüştüğü, böyle kavga ettiği bir gün konu dönmüş dolaşmış. Rızık emekten midir, yani çalışmaktan mıdır, yoksa Allah'tan mıdır konusuna gelmiş. Bağırmış, çağırmış, dalaşmış, yine kendi bildiğini okumuş. O akşam eve dönerken evinin bahçesinde iki kanadı kırık, ayağı sakat bir serçe görmüş. Tamam demiş. Fırsat ayağıma geldi. Bakalım bu iki kanadı kırık, ayağı sakat serçeye bile Allah rızkını verecek mi? Beklemiş. Tam hava kararmak üzereyken serçenin gagasının tam önüne bir et parçası düşmüş. Adam tabii şaşırmış. Yukarıya bir bakmış. Gökyüzünde bir kartal avını yakalamış. Yukarılarda çiğnerken bir parça eti serçenin gagasının önüne düşürmüş. Serçe de gagasını birazcık böyle uzatıp o eti yiyince demiş ki tamam, denilenler doğruymuş. Arkadaşlarım bu sefer haklıymış. Gerçekten de rızık Allah'tandır demiş. Ve eve gidip yatmaya başlamış. Bir gün, 2 gün derken eşi neden işe gitmediğini sormuş. O da böyle hanım demiş. Ben böyle bir şey gördüm. Şahit oldum, rızık Allah'tandır. Benim artık çalışmaya ihtiyacım yok. Ben artık yatacağım demiş. Eşi de artık onu ikna edemez bir hale gelince arkadaşları gelmeye başlamış. Herkes geliyor, bir nasihat ediyormuş. Ama adam dediğim dedik ya, inat ya. Yok demiş, rızık Allah'tan. Ben artık hiçbir şey yapmama gerek yok. Çalışsam da bir, çalışmasam da bir. Yatsam da, kalksam da, koşsam da, terlesem de birdir. Rızkı Allah verir, çalışmaya bir ihtiyaç yoktur demiş. Karısı da işin içinden çıkamayınca soluğu köyün bilgesinin yanında almış. Anlatmış mevzuyu, bilgeden yardım istemiş. Bilge adamın yanına gitmiş. Nedir evladım senin derdin demiş. Adam da anlatmış. Böyle iki kanadı kırık, bir ayağı sakat bir serçe gördüm. Bekledim Allah ona rızık verecek mi? Gökyüzünde bir kartal avını çiğnerken bir et parçasını tam serçenin önüne düşürdü. Demek ki rızkı sakat serçeye bile Allah veriyormuş. Çalışmaya ihtiyacım yok. Ben artık yatacağım demiş. Bilge de sakince dinledikten sonra şu cevabı vermiş. Evladım, rızkın Allah'tan olduğunu çok iyi anlamışsın. Ama hadiseleri, o olayları çok yanlış yorumlamışsın. Serçe rızkını nasıl arıyordu? Yerde durarak. Peki kartal nasıl arıyordu rızkını? Gökyüzünde uçarak. İşte sen de karar ver artık hangisi olmak istediğine. Yerde bekleyen bir serçe mi olmak istiyorsun? Gökyüzünde uçan bir kartal mı olmak istiyorsun? Bu hikaye aslında hepimize o kadar çok şey öğretiyor ki, bilgenin adamın karşısına koyduğu seçim o kadar çok şey öğretiyor ki, biz hayatımızda her zaman yalnızız arkadaşlar. Yanımızda sadece ne olacak biliyor musunuz? Seçimlerimiz olacak. İnsan her zaman seçimleriyle yaşar ve seçimleriyle değerlendirilir. Öldükten sonra bile bu hayatta yaptığın seçimlerle değerlendirilirsin. Lütfen hayatın her zaman hep güzel tarafında kalmaya çalış. Hep doğruyu yapmaya çalış. Kolay değil ha. Doğruyu, hangisinin doğru olduğunu da sokaktan öğrenemezsin. Anneden, babadan öğrenemezsin. Kendi alın terinle öğrenirsin ancak. İnsanlar korkularına o kadar çok vakit ayırır ki hayallerine vakit kalmaz. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü hiç önemli değil. Olay ne biliyor musun? 100 milyar nöron, 50 tane de kimyasal. Bunları doğru kullanabilen bu işi başarır. Şimdi konumuz sınavlarsa, sınavlarla ilgili konuşacaksak, bu hikayeyi sınavlara yoracaksak ve önündeki sınava vakit varsa, olmak istediğin yeri hayal et. Şu andaki yerinin de burada olduğunu düşünelim. Şu arada yapacaklar listendeki her şeyi yapmaya başla. Sıfırdan nerede, hangi pozisyonda olursan bir önemi yok. Onların hepsini tek tek inşa et. Kendi geleceğini inşa etmeye başla. Soruysa soru, konuysa konu. Eline aldığın bütün kitapların canını okuyana kadar çalış. Hepsini oku, hepsini anla, tekrarla, çöz ve bu işi artık başar. Diğer durumda da örneğin
önündeki sınava çok az vakit var. O zaman kendi kendine şunları söyle. Bir insan asıl hayat sınavının içerisinde onlarca sınavla karşılaşır. Karakterimle, hayatın hep güzel tarafında kalmaya çalışmamla, hep doğru olanı yapmaya çalışmamla bu hayat sınavında hep pozitif olmaya çalıştım. Önümdeki sınavda ise çalışma süremi bitirdim. Bir kartal olmaya talip oldum. Elimden geleni yaptım. Artık bu sınavı asıl hayat sınavının içinde onlarca sınavdan biri olarak değerlendirip, böyle görüp sakince elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ve bundan sonra hayatımda karşıma çıkan herkese bir kartal olacağımı söyleyeceğim. Bu kartal hikayesini anlatacağım. Bana inanıp inanmamaları hiç önemli değil. İnansalar da, inanmasalar da kartal olduğum o gün beni görmek için hepsi başlarını yukarı kaldırmak zorunda kalacaklar. Kanatlanıp uçacaksın, hiç umrunda olmayacak. Dünya